Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, çok kolay bir tişört dikeceğiz. Tişörtümüz için hemen kumaşımızı böyle 4 kat serdik. Şöyle 2, 3 ve 4. Fazla olan kumaşımızı bu tarafta bıraktık. Burası kumaşımızın kapalı kısmı. Şimdi hemen tişörtü çizeceğim. Önce buradan düzgün bir çizgi çiziyorum. Burası şöyle eşit olmadığı için şuradan düzgün bir çizgi çizdim. Ve buradan 9 santim hemen yakayı alıyorum. Şöyle 9 santimden yakayı işaretledim. Burası 9 santim. Şuradan da aşağıya doğru 2 santim işaretliyorum ve burası 2 santim. Şu 2 santimi şöyle 1 santim kadar düzgün bir şekilde çiziyorum. Ondan sonra şöyle yaka oyuntusunu veriyorum ve yaka oyuntusunu verdim. Buradan da 4 santim aşağı iniyorum. Şöyle şurası 4 santim ve bu 4 santimi hemen çiziyorum. Şöyle 4 santim buradan aşağı indim ve 4 santimi hemen çizdim. Şimdi buradan aşağıya doğru 44 santim işaretliyorum. Şöyle aşağıya doğru 44 santim işaretledim ve bu 44 santimi de şöyle çiziyorum. Çizdim. Arkadaşlar buradan aşağıya doğru 65 santim tişört boyunu işaretliyorum. Şöyle burası 65 santim değil. Şurası 65 santim ve 65 santim de şöyle tişört boyunu işaretliyorum. Şu bel çizgisinin üzerinden 28 santim işaretliyorum. Şöyle burası 28 santim. Ve yine şuradan kol evini alıyorum. 27 santim. Şurası 27 santim. Ve bu 27 santimi de şöyle çiziyorum. Şuranın üzerinde de 30 santimden işaretliyorum. Şöyle 30 santim işaretledim. Şimdi hemen bunu düzgün bir şekilde pistoleyle çiziyorum. Şu şekilde. Düz bir tişört değil. Şuradan aşağıya doğru 20 santim işaretliyorum. Kolu kendinden veriyorum. Ayrı bir kol takmıyoruz. Ve şimdi hemen tişörtü kesiyorum. Bütün katlama payları ve dikiş payları içinde. Şimdi burası kumaş katına denk gelmiştir. Onu hemen kesiyorum. Aslında ben size başka bir tişört göstereceğim. Dikerken bazı aksilikler oldu videoda. Yani videonun çekmediğini fark ettim. O yüzden bir daha bunu kestim. Onu da sonradan gösteririm. Şimdi bunu arka parça olarak kabul ediyoruz. Bunu da ön parça olarak kabul ediyoruz. Şimdi bunun yakasını biraz daha oyacağım. Şöyle aşağıya doğru 10 santim yakasını oyuyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Arkadaşlar yüzü yüze bakacak şekilde ön ve arka parçaları üst üste yerleştirdim. Ve şimdi şu omuzları birleştireceğim başta. Şöyle şu omuzları birleştirip getirip size göstereceğim.
Şöyle omuzlarını hemen birleştirdim gördüğünüz gibi. Şimdi şu yan kısımlarını dikiyorum. Şöyle şu yanlarını birleştireceğim. Aynı şekilde bu taraftaki yanlarını da şöyle birleştireceğim. Tişörtümüzün yanlarını da birleştirdik. Şimdi etek uçlarını ovarlığa vereceğim. Ve kol uçlarını ovarlığa vereceğim. Ondan sonra yaka yaparız. Şimdi yaka için enine doğru şöyle bir parça kestim. Yani şöyle bakın. Şu şekilde esniyor. Ben bu parçayı 5 santim genişliğinde kestim. Uzunluğu da uzun kestim zaten. Fazla uzunluğunu kesip atarız. Şimdi bu parçayı böyle ikiye katlıyorum. Şurası düz taraf, burası ters tarafı. Şu şekilde ikiye katladım. Ve bu ikiye katladığım parçayı şöyle yaka kısmına geçireceğim. Şu şekilde yaka kısmına geçireceğim. Yaka kısmına geçerken şu parçayı elimden biraz çekiştireceğim ki yaka biraz büzülsün diye. Hatta dikerken size göstereceğim bunu. Tişörtümüzün dikiş işlemi bitti. Yani birleştirme işlemi bitti. Şimdi etek uçlarını ve kol uçlarını, ayrıca yaka kısmında da bir dikiş geçeceğim. Şu şekilde şuradan bir dikiş geçeceğim. O kaldı ve şimdi onu yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi tişörtün etek uçlarını ve kol ağzı kısımlarını bu makinede dikeceğim. Reçmen olmadığı için bunda çift iğne var. Yani çift iğne olduğu için çift dikişle dikeceğim. Şimdi şu şekilde katlayacağım. Şöyle 2,5 santimden böyle katladım. Şöyle düzgün ve eşit bir şekilde de dikeceğim. Yani bu üstteki dikişler altta şu overlock dikişin üzerinde geçecek şekilde ayarlayacağım elimle. Şu şekilde etek uçlarını kıvırdım. Şimdi kol uçlarını kıvıracağım. Kol uçlarını kıvırırken biraz daha ince kıvıracağım. Yani 2,5 santimden değil, biraz daha ince kıvırmaya çalışacağım. Şöyle 1,5 santimden kıvırmaya çalışacağım. Arkadaşlar tişörtümüzü diktik. Şöyle size gösteriyorum. Şu şekilde. Ve tişörtümüz bitti. Ben beyaz iple diktim. Overlock'unu beyaz iple yapabilirsiniz. Ama düz dikişini kendi rengiyle dikmeye çalışın. Şu şekilde gördüğünüz gibi tişörtümüz bitti. Aslında ben bunu diktim. Video için diktiğim tişört buydu. Ama kamerayı unuttuğum için tekrar ikinci bir tişört diktim. Gördüğünüz gibi. Bu daha küçük bedenler için, kamerayı açmayı unuttuğum için tekrar ikinci bir tişört dikmek zorunda kaldım. Onun için şöyle daha büyük bedenler için bir tişört diktim. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bunu V yaka yapmıştım. Bu bisiklet yaka. Bunu V yaka yapmıştım. Ama nasip olmadı bunu göstereyim. O yüzden tekrar bir tişört diktim.